Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Anlatımıma başlamadan önce Nevşehir'den, Kapadokya'dan tüm takipçilerime selamlar, sevgiler yolluyorum. Bu videoda sizinle bir roba artış çalışması yapacağız. Yıldız robamızın ismi. Kanalımda son olarak yayınladığım yıldız yeleğimde uyguladım bu roba artış şeklini. Instagram sayfamda oldukça çok beğeni aldı. Roba kısmını yarım olarak atmıştım video olarak. Anlatımı da kanalımda yaptım arkadaşlar. Anlatımımı yaptım, yeleğimi yayınladıktan sonra bazı takipçilerimin ilmek alışından dolayı oluşmadığını, aynı şekilde olmadığını yazan çok olduğu için tekrar iki şekilde anlatım yapacağım. Bir tanesinde pembe örgüde olduğu gibi ipi alttan alarak anlatım yapacağım. Diğer beyaz örgümde de ipi üstten alarak yaptım. Her ikisinde de gördüğünüz gibi alış şekliyle aynı şekilde oluştu. Bu parçalarımız bekleyecek. Yeşil renkle ipi üstten alarak anlatım yapacağım arkadaşlar. Robamızı 4 yere ayarlayacağız. Yelek kısmında 1, 2, 3, 4 bu kısımlara birer tane ayraç takarak yaka ilmeklerini ayarlayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Anlatımda ise şişime 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek attım. 16 ilmeği 2'ye böleceğiz. 2, 4, 6, 8 ilmek sağ yönde, 2, 4, 6, 8 ilmek sol yönde. Orta kısma bir tane ayraç takıyorum. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi şişime aldım ve bu şekilde şişim altta, ipim üstte dolayıp örüyorum. Diğer ilmeklerimi de aynı şekilde öreceğim. Taktım şişimi bu şekilde dolayıp alıyorum. 6 ilmek öreceğiz kenar ilmeğiyle birlikte. 2, 4, 6 ayracıma 2 ilmek kalınca bu şekilde birazcık genişletiyorum. Daha sonra şişimi soldan sağa doğru takıyorum. 2 ilmeği birden taktım. Alttan dolayarak bir kez düz örüyorum. İlmekleri şişimde tutuyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Tekrar aynı yönden takarak bir kez daha örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek ördük. Başka bir ayraç takalım. Sağ yönün örülüşü bu şekilde. İpi alttan doladığımızda sol yönde ilk 2 ilmeğimizin yönünü değiştireceğiz. Şişime alıyorum bu şekilde. Daha sonra ilmeğin sol yönünden şişime takıyorum. 2 ilmeği iç kısımdan takıp örülecek hale getirdikten sonra şişime alıyorum bu şekilde. Bir tane ilmek örüyorum. Doluyorum tekrar. Yeniden örüyorum. Yine 2 ilmekten 3 ilmek ördük. Diğer ilmekleri düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğini takıyoruz. Örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi yine şişim altta, ip üstte bu şekilde ters örüyorum. Yavaş örüyorum. Özellikle yönünü daha iyi görebilmeniz için. Ayracımı alıp diğer bölümdeki
ilmeklerimi de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Düz yüze döndüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yine ilmeklerimi bu şekilde takıp düz örüyorum. 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir önceki sırada 6 idi. Şimdi 7 ilmek öreceğiz. 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra bu 2 ilmeğimizi yine bu şekilde birazcık genişletip şişimizi soldan sağa doğru taktık. Bir tane ördük. Doladık. Tekrar ördük. Ayracı aldık. Diğer yöndeki sol bölümdeki ilk 2 ilmeği aldık. İç kısımdan örülecek şekilde düzelttik. Düzeltmeden örürseniz orta kısımdaki bu kısım oluşmaz arkadaşlar. Düzelttim. Yine iç kısımdan içinden örülecek şekilde ilmeklerime şişimi taktım. Bir tane ördüm, doladım. Tekrar ördüm. Diğer ilmekleri düz örüyoruz. Kenar ilmeği taktık. Döndük ters yüze. İlmeklerimizi yine aynı şekilde ip şişin üst kısmında olarak bu şekilde dolayıp örüyoruz. Ayracımı alıyorum. Son ilmeğim, kenar ilmeğimi aldım. Düz yüze döndüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yine 2 ilmek kalana kadar ilmekleri düz örüyorum. İki ilmek kaldığında arkadaşlar aynı şekilde genişletiyoruz. Şişimizi soldan sağa doğru takıyoruz. Bir tane örüyoruz. Dolayıp tekrar örüyoruz. Ayracı çıkaracağım. Diğer yöndeki 2 ilmeği alıyorum ve ilmeğin sol tarafından düzelterek takıyorum. Daha sonra şişimi iç kısımdan taktım. Bir tane ördüm, doladım, tekrar ördüm. Kalan ilmeklerimi düz öreceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Sırayı tamamlıyoruz. Roba boyunca 4 yere uygulayıp bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Beyaz olan örgüm bu şekilde örüldü. Şimdi diğer bir ipimizle ipi alttan alarak tarif edeceğim. Şişimde yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğim var. 8 ilmek sayıp ayraç takacağız. 2, 4, 6, 8. Bu ilmek alışı da benim örüşüm ama ben genelde modele ve
yapacağım örgüye göre alışlarımı değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ilmeğimin iç kısmından takıp bu şekilde örüyorum. Bu örgüde şiş ipin üstünde, ip alt kısımda bu şekilde alıyorum. 2 ilmeğim kalana kadar aynı şekilde ördüm. 2 4 6. Bu şekilde aldığınızda örgü kısmında ilk yönde, sağ yönde ilmeklerimizin yönünü değiştireceğiz. Alıyorum ve değiştiriyorum yönünü. Şişimi yine soldan sağa doğru takıyorum. Bir tane örüyorum, bir tane doluyorum, tekrar örüyorum. Ayracımı alıyorum. Sol yönde ilmeklerimin gelişine değiştirme istemiyor. Ördüm bir ilmek, doladım, tekrar ördüm. Diğer ilmekleri de düz örüyorum. Çevirdim örgünün ters yüzünü, ilmeklerimi ipim yine şişin alt kısımda olacak şekilde örüyorum. Ayracımı alıyorum. Çevirdim örgüyü. Kenar ilmeğimi ördüm. İlmeklerimi düz örüyorum. 2 ilmek kalınca yine ilmekleri sağ yöndeki şişime alıyorum. Çeviriyorum yönlerini. Şişimi soldan sağa doğru takıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane dolayıp tekrar örüyorum. Ayracı alıyorum. Sol yönde ilmeklerimi iç kısımda değiştirme istemediği için bir tane örüyorum. Bir tane dolayıp tekrar örüyorum. Ters yüzde ilmeklerimizi ters örerek tamamlıyoruz. Ayracımı alıyorum. Bu sırayı da tarif edeceğim arkadaşlar. İki ilmek kalana kadar öreceğiz yine. Ayrıca 2 ilmek kalınca alıyorum ilmeklerimi. Bu şekilde takıyorum. Biraz genişletip şişimi yine soldan sağa doğru taktım. Bir tane ördüm, doladım, tekrar ördüm. Ayrıca aldım. Diğer yöndeki 2 ilmeğimi şişime aldım. Değiştirme yapmıyorum. İpi alttan aldığımda sol kısımda değiştirme gerekmiyor. Ördüm, doladım, tekrar ördüm ve sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde de gördüğünüz gibi artış şekli arkadaşlar yeterli. Büyük parçada da üstten alarak bu şekilde tarif etmek istiyorum. İlmeklerimizi örüyoruz. İlmeğin içinden takıp üstten doluyoruz. 2 ilmek kalınca sağ yönde
değiştirme istemediği için şişimi taktım, ördüm, doladım, tekrar ördüm. Sol yöndeki ilmekleri aldım. Yönünü içten örülecek şekilde düzelttim. Bir tane ördüm. Doladım, tekrar ördüm. Diğer ilmekleri de yine alışıma göre örüyorum. Önemli olan bu kısımlardaki ilmekleri bir ilmek örülüş şekline göre yönlerini düzeltmeniz. Tarifimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum.